Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi olarak yapmış olduğum bu güzel motif çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, ben bundan bir hırka çalışması yapacağım. Bir sonraki videomda sizlere bunların nasıl ekleneceğini, nasıl bir hırka haline geleceğini sizlere anlatacağım ve göstereceğim inşallah arkadaşlarım. Şimdi sadece hırka değil, battaniyeler, yelekler, çantalar, şallar yapabileceğiniz bu güzel motifin yapımına hemen geçelim arkadaşlarım. Şimdi bu modeli yaparken, motifimi yaparken kullanmış olduğum iplerle başlayalım. Şöyle biri Alize Voltime isimli yünlü bir ip arkadaşlarım. Diğeri ise Nakovalsin batik bir ipi. Bunun numarasını söyleyeyim. Diğeri siyah zaten. 85 989 arkadaşlar. Şöyle batik bir ip. Tığım ise 3,5 milim oldu bu motiflerimi yaparken. Şimdi siyah ipimi alarak başlıyorum. Dediğim gibi bir hırka çalışması yapacağım arkadaşlarım. Şöyle bir halka yapıyorum öncelikle. Sonra içerisine giriş yapıyorum ve daha sonra şöyle çıkarttım. Biraz büyükçe ne olsun arkadaşlar. Şöyle aldım. Sonra bir tane zincirle sabitliyorum. Daha sonra bir miktar yükseldim ve şu şekilde arkasından alarak bir tane ikili trabzan boyutuna getiriyorum bunu. Yanına arkadaşlarım 23 tane ikili trabzan yapıyorum. Şununla birlikte 24 olmuş oluyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Şimdi 24.'yü bu şekilde tuttuktan sonra şunu orta kısmında gelen o ipimizi iyice şöyle sıkılaştırıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan tutuyoruz. Bakın ikisini birlikte tutuyorum. Ve şu şekilde bu ikili trabzanımı bunun ile tamamlıyorum. Şöyle. Sonra şu ilk uç kısmından giriş yapıyorum. Şu şekilde tuttum ve hepsini birlikte çektim. Şunu da iyice birazcık daha sıkılaştıralım. Bakın şöyle. İlk yerimizi bu şekilde elde ettik. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Şöyle tuttuktan sonra şuraya bu iki ipimi birlikte alıyorum yine. Üzerine bir tane alıyorum. Hemen dibinden giriş yapıyorum. Şöyle. Diğer ipimi de aldım gördüğünüz gibi. Şimdi bir daha şöyle arkasından alıp öne doğru çekiyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzanımı yapmış oluyorum. Sonra arkadaşlar 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Üzerine bir aldım. Buradan bir tanesini atlıyorum. Bakın bu burada. Bunu atladık. Buraya geçiyoruz. Şu fazla iplerimizi de aynı zamanda siyah ipimiz burada kalacak. Her sırada bir ipimizi kullanacağız. Şöyle bunu da alttan aldım. Şöyle yer yapıyorum. 1 2 zincir üzerine bir aldım. Birini atlıyorum, diğerine geçiyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir.
Şöyle dördüncüyü yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. 12 tane olacak. 2 zincir çekip birini atlayıp diğerine ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2 zincir. Hemen bakın birini atladık. Buradan giriş yapıyoruz ve 12.'yi de buraya yapıyoruz. 1, 2 zincir çektik. Geldik. Bunun üstünden şöyle girişimizi yaparken alttaki bu ipi de yukarıya doğru alıyoruz ve şu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Şöyle tuttum, bağladım onu. Bunu da iyice sıkılaştırıyorum. Üzerine bir alıyorum. Bakın hemen bu aradaki atladığımız yerin içerisinden bu şekilde giriş yapıyoruz. Şöyle ve buraya yarım trabzanı yapıyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Geçiyoruz diğerine. Bakın şu araya. Bu ortada kalıyor. Bu tarafına geçip aradaki ikili alttaki ikili trabzanımızın içerisinden alıyoruz ve yarım trabzan yapıyoruz. Daha sonra da hepsini birlikte çekiyoruz. Bakın bu arada bu şekilde duruyor. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Üzerine bir aldık. Yine aynı yere arkadaşlarım şunu çıkardığımız yere giriş yapıyoruz. Aldık. Yarım trabzanı yapıyoruz. Bir miktar uzatın burayı. Sonra üzerine tekrar bir aldık. Diğerine geçiyorum bakın. Aradan girişimi yaptım. Yine yarım trabzanımı yapıyorum ve birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Yine bakın buradan giriş yapıyorum. Yarım trabzanımı yapıyorum. Üzerine bir aldım. Diğerine geçiyorum. Orada yarım trabzanımı yapıyorum ve birleştiriyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. 1, 2, 3 zincir, bir aldık üzerine. Aynı yere giriş yaptık. Şu şekilde V'ler oluşturuyoruz bakın. Üzerine bir aldık, diğerine geçtik. İkisinin arasına oradan yarım trabzanı yapıp birleştirdik. 1, 2, 3. Önce buradan üzerine aldık, diğerinden birleştirdik. Şimdi şu son yerin arasından yine giriş yapıyorum. İlk başladığım yer şöyle birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Geliyorum bunu da şu tepesinden hemen girişimi yapıyorum. Aynı zamanda alttaki ipimi de yukarıya doğru alıyorum ve kaydırarak bağlıyorum. Bakın görüntümüz bu şekle geliyor arkadaşlarım. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Onu bağladım. Şimdi arkadaşlarım burada bakın. Şurada yerimiz var. Üzerine bir aldık.
Bakın şu yerden buraya 3 zincir çekmiştik. Pardon, 2 zincir çekmiştik. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle aldım. 1 2 3. 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Her bir o V gibi olan yerlerin içerisinden giriş yaparak oraya 3 tane ikili trabzan yapacağız. Araya 2 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Bakın şu iki ara arkadaşlarım. Şurası. Şuradan şu renk ipimi de şöyle yukarıya çıkararaktan ikisini birlikte şu şekilde aldım ve 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 1 2 zincir, üzerine bir aldım, diğerine geçiyorum. Bakın şuraya. Bir, iki, üç. Bir iki zincir, üzerine bir aldım. Bakın şöyle tutunca şu arayı açıyoruz. Şöyle ve buradan giriş yapıyoruz. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bakın şu görüntüyü elde ettik. Şimdi arkadaşlarım burada iki zincirimizi çekiyoruz yine. Geldim. Şu geçiş yaptığım yer, buradan giriş yapıyorum. Alttaki ipimi de yukarıya aldım. Şöyle bağlıyorum. Şimdi buradan şu ipimle beraber şöyle kaydırarak devam ediyorum ve bu ipime geçiyorum. Hemen aldım onu. Şöyle alttan bu ipimi bırakıyorum artık. Buradan arkadaşlarım üzerine bir alıyorum. Şuradan bakın. Şöyle göstereyim, iyice açalım. Buradan giriş yapıyorum. Şuradan. Buradan çıkartıyorum tığımı. Şöyle aldım. Bir. Aynı yere 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4. Şimdi 4 tane ikili trabzanı daha sonra şu şekilde tutuyorum, bakın. Şuradan alarak şu iki geçiş yaptığım yer, buradan şöyle girişimi yaparak birleştiriyorum. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Üzerine bir aldım. Geçiyorum buraya. Bakın şöyle tutuyorum yine. Şu iki aradan arkadaşlarım. Şuradan girişi yapıyoruz. Bakın şuradan çıkartıyoruz. Şöyle alıyoruz.
4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Sonra şöyle dönüp buradan birleştiriyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektik. Üzerine bir aldık. Diğerine geçiyoruz. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bakın şöyle yapıp şuradan alıp şu şekilde bağlıyoruz. 1 2 3 4 zincir devam ediyoruz ve bütün bu birleşim yerlerine bu şekilde fıstıklarımızı yapıyoruz. Evet, sonuncuyu da yaptım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Geliyorum şimdi yine bakın şu üstünden hemen girişimi yapıyorum ve bunu da alıyorum alttan. Şöyle kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi bu rengime geçiyorum. Şöyle aldım. Burada arkadaşlarım şöyle tutuyorum. Bakın şu 3 tane buraya ikili trabzan yapmıştık. 2 tane gördüğünüz gibi burada yerimiz var. İlkinden girişimizi yapıyoruz. 1 2 ikili trabzan yaptık. 1 2 zincir çektik. Tekrar diğerine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1
2. Şu şekilde. Sonra 1 2 zincir, üzerine 1 aldık. Geçiyoruz. Bakın diğer aradaki ikili trabzanlarımızın üzerine hemen buraya giriş yapıyorum ilkine. 1 2. 2 tane zincir, tekrar diğerine geçiyorum. Ona da 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Şu şekilde. Bakın diğerinin görüntüsü böyle oldu. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. 2 zincir çektik. Üzerine 1 aldık. Buraya geçtik. 1 2 1 2 zincir, tekrar 1 2 1 2 zincir, buraya geçtik. Bütün bu aradaki yerlerin içerisine 2 2 ikili trabzanlar yapıyoruz. Aralarında da 2 zincir çekiyoruz. 2 çektim. Bakın şu araya fıstıklarımın arasından giriş yapıyorum ve 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Tekrar 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2. Batik olarak kullandığım yerdeki ipleri arkadaşlarım, evde arta kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. O sıraları yani farklı farklı renklerle de yapabilirsiniz. Örneğin bu sırayı yaptığımız gibi. Batik olduğu için böyle bir renk değişimi oluyor. Her sırada farklı da kullanabilirsiniz. Şöyle devam edelim şimdi. Hepsini 2 2 ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet, son yere geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sonra üzerine şöyle bir aldım. Bakın şuradan giriş yapıyorum arkadaşlar. Şuradan. Bu ipimi de aşağıdan aldım yukarıya doğru ve onunla tamamlıyorum. Tam ortaya gelmesi için şu şekilde. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın şu fıstığımın hemen şöyle içerisinden şöyle göstereyim. Bakın şuradan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu arada bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz bu sırada. Sonra 3 zincirimi çektikten sonra bakın şu ikisinin arasından giriş yapıyorum. Şu şekilde ve buraya bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Geliyorum. Bakın şu fıstığımın hemen şöyle de tutabilirim, iyice göstereyim sizlere. Bakın şu aradan girişimizi yapıyoruz ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektik, geldik. İkisinin arasından giriş yaparak buraya bir tane sık iğne ile bağlıyoruz. 1 2 3 zincir, üzerine bir aldık. Fıstığımızın hemen şöyle altından giriş yapıp çıkartarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 devam ediyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz.
Evet, son yere geldim şimdi. Hemen bakın, buraya zaten ikili trabzanımı yapmıştım. Onun şöyle üstünden giriş yapıyorum. Alttaki ipimi de yukarıya alıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Şöyle ona geçtim. Siyah ipimizi bırakıyoruz. Üzerine bir aldım. Buradaki arkadaşlarım bir tane olan yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Araya 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Üzerine bir aldım. Diğerine geçiyorum. Bakın şu diğerine. Buradan girişimizi yapıyoruz. Şöyle 1 2. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu arada görüntümüz bu şekle geldi. Siyahla geçince. Şimdi diğer rengimize geçtik. 1 2 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. 1 2 zincir çektik. Bir aldık, üzerine buraya geçiyoruz. 1 2 3. 1 2 zincir, tekrar buna geçiyorum. Bakın şu diğerine ortadan giriş yaptım ve 3 tane ikili trabzan buraya yapıyorum. 2 3. 1 2 zincir, diğerine geçiyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 2 ve 3. 1 2 1 2 3. Evet, şimdi son yere de üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim, üzerine bir aldım. Buradan giriş yapıyorum. Alttaki ipimi de yukarıya aldım ve bağlıyorum. Şöyle bir görüntü arkadaşlarım, bakın bu sırada. Şimdi siyah ipimize geçiyoruz. Alalım hemen şöyle. Evet arkadaşlarım, şimdi burada üzerine bir aldım. Bakın alttaki şu yerim. Şuradan hemen şu şekilde girişimizi yapıyoruz. Yarım trabzanımızı yapıyoruz. Bir aldık, üzerine geçiyoruz. Bakın şu aradaki sık iğnemizin tam içinden giriş yapıyoruz ve bağlıyoruz. Şöyle önce yarım, sonra birleştiriyoruz. 1 2 3 tane zincir çektik. Üzerine bir aldık. Yine sık iğnemizin üzerinden giriş yapıyoruz. İçinden şöyle biraz yükseliyorum, bakın buraları. Şöyle aldım. Üzerine bir aldım. Buraya geçiyorum. Bu ikili trabzanımın üzerine girişimi yaptım. Şöyle arkadan aldırdım ve birleştiriyorum. Şöyle üçünü birlikte. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Aynı yerin içerisinden giriş yapıyorum. Buraya hemen şöyle ikili trabzanımın yarısını çekiyorum. Üzerine bir aldım. Sık iğnemin üzerine geçiyorum. Yarım trabzanımı yapıyorum, sonra da birleştiriyorum. Şu görüntüyü elde edeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Buradaki yapmış olduğumuz şu 3 tane ikili trabzanların etrafını bu şekilde çevireceğiz. 3 zincirimizi çektik, geldik sık iğnemizin içerisinden giriş yaptık, aldık. Bir tane yarım trabzan yaptık, üzerine bir aldık, geçiyoruz buraya. Bakın şöyle girişimizi yapıyoruz arkadaşlarım, hemen üstünden. Bakın ipimiz de burada, aldık arkadan getirdik öne, çekiyoruz içerisinden. Sonra bir tane buraya yarım trabzan, sonra birleştiriyoruz. 1 2 3 zincir, giriş yapıyoruz. Çıkarttık içinden. Yarımını yaptık. Üzerine bir aldık. Sık iğnemizin üzerine gidiyoruz.
Arkadan şu şekilde aldık ipi, öne doğru çektik ve şöyle birleştiriyoruz. 1 2 3 zincir, aynı işlemi uygulayarak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın son yere geldim. Birinci ikili trabzanımın yarısını yaptım. Sonra şu ilk başladığım yer, buradan girişimi yapıyorum. Çektim şöyle ve birleştiriyorum. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Sonra geliyorum. Şu tepe noktasından girişimi yapıyorum. Alttaki ipimi de yukarıya aldım ve şu şekilde bağlıyorum. Evet, görüntümüz bakın bu şekle geldi. Şöyle göstereyim iyice. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Şöyle birleştirdim kaydırarak ve buna geçtim. Bu siyah ipim bu tarafta kalıyor. Şu aradaki bakın zincir çekerek yapmış olduğumuz yer. İkisinin arasından girişimi yapıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım buraya. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Üzerine bir aldım. Pardon, 2 zincir çekiyoruz burada. Bir aldık üzerine ve gelip şuradan giriş yapıyoruz. Bu V gibi olan yerlerin hemen şu içinden bakın girişimizi yaptık. 1 2 3, 1 2 zincir, bir aldık üzerine, diğerine geçiyoruz. Bakın arada bunları atlıyoruz. Şu aradan giriş yapıyoruz. Şu araya çekmiş olduğumuz 2 zinciri de alıyoruz alttan, aynı renk olanından. Şöyle devam ediyoruz. Üçer tane ikili trabzan yaparak 2 zincir çektik, diğerine geçiyoruz. Şuradan bakın arkadan da şu şekilde gözüküyor. Hemen arasına açtım. Şuradan girişimi yaptım. 1 2 3, şu şekilde. Bakın şöyle bir görüntü. Evet, 2 zincir çektik, tekrar diğerine geçtik. Ve oraya da yine 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, son yere geldim. Yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum.
Sonra 2 zincirimi çektim, geliyorum şuradan giriş yapıyorum, hemen üstünden alttaki ipimi de aldım, yukarıya çektim. Şimdi o ipimi alıyorum. Şimdi arkadaşlarım, burada üzerine bir alıyorum. Bakın şu yerimiz var. Hemen buradan girişimizi yapıyoruz. Buradan çıkartıyoruz. Şu şekilde ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra üzerine bir alıyoruz. Bakın şu ilkinden şuradan giriş yapıyoruz. Bir, üzerine aldık. 2, üzerine aldık. 3. 3 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Üzerine bir aldık. Bakın birleşim yerimiz. Hemen şu şekilde tutuyorum. Arasından girdim bakın. Şuradan giriş yapıyorum. Buradan çıkartıyorum tığımı. Sonra bu ipimi aldım. Şöyle çektim. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Çakma sık iğne olarak çalışıyoruz. Bu üçünün üzerine 3 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Üzerine bir aldık. Buradan girişimizi yaptık. Alttan çıkarttık şu şekilde ve ikili trabzanımızı yaptık. Sonra buradan başlıyoruz. 1, 2, 3. Üzerine aldık. Yine aynı şekilde bakın şöyle girişimizi yaptık. Çektik. Bir tane ikili trabzan. 3 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Hepsinin üzerine. Şu şekilde arkadaşlarım bakın. Görüntümüz de bu şekle gelmiş oluyor. Şimdi devam edelim. Burayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, son 3 tane olan çakma sık iğnemi de yaptım. Bakın şuradan girişimi yapıyorum. Bu ipimi yukarıya doğru alıyorum. Onu kullanmayacağım ama yukarıya doğru kaydırarak götürüyorum ki arkası düzgün dursun diye. Arkada bu şekilde duruyor bu arada. Şimdi burada arkadaşlar bir miktar yükseldim. Geri çevirdim. Şu şekilde aldım ve birinciyi yaptım. Üçlü trabzan boyutuna getirmek için 2 tane yapıyorum bu işlemi. Sonra üzerine 2 doluyorum. Birinciyi buraya yaptık. Hemen ikinciyi yanındaki yerden giriş yapıyorum. Bakın şöyle üstünden buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Burasındaki sayılar çok önemli arkadaşlar. Şimdi üzerine bir aldım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık kareye çeviriyoruz. 1, 2, 3. Bu arada bunu bir göstereyim sizlere. Şöyle bakın, bu yuvarlağı şimdi kareye çevireceğiz. 3 tane ikili trabzandan sonra arkadaşlar önce 2 tane üçlü trabzan, 3 tane ikili trabzan. Şimdi üzerine bir aldım. 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3. Sonra 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi tekrar 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3.
Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şimdi üzerine 2 alıyorum ve buradan giriş yapıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Üzerine 2 aldım yine. Bir tane de buraya üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine 2 doladım. Aynı yerin içerisine, bakın şu ikinci yaptığımız üçlü trabzanı yaptığımız yerin içerisine buradan girişimizi yapıyoruz. Ve bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz buraya. 1 2 doladık. Birinci köşemizi oluşturmuş olduk böylelikle. Şimdi bir tane yanına hemen üçlü trabzanımı yaptım. Sonra üzerine 1 aldım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sonra 3 tane çakma sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle 1 2 ve şuradan hemen alalım 3. 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 1 2 3. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Sonra üzerine 2 doladık. Bir tane buraya üçlü trabzan yapıyorum. 2 doluyorum. Hemen yanına geçiyorum. Bir tane de buraya üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim, 2 doladım. Aynı yerin içerisine birinci üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 doluyorum. Sonrakini bir yanına geçerek yaptım. Şimdi tekrar başlıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 3. 3 tane çakma sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3. 9 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 tane çakma sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3. 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3. 2 doladık. Birinci üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 2 doluyoruz. İkinci üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir çektik. Tekrar aynı yere bir tane üçlü trabzan. Hemen bir yanına geçtim. Oraya da bir tane üçlü trabzanımı yaptım. Sonra yine devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan. 3 tane çakma sık iğne. 9 tane sık iğne. 3 tane çakma sık iğne. 3 tane ikili trabzan. Şimdi 2 doladığım birinci üçlü trabzanımı buraya yapıyorum. 2 doluyorum. Bakın şu ilkimdi. İlk yerimdi. Hemen onun içerisinden giriş yapıyorum. İkinciyi de buraya yapıyorum üçlü trabzanımı. 1 2 zincir çek, pardon, bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Geliyorum şu tepe noktasıyla birleştirirken alttaki bu ipimi de yukarıya aldım. Şöyle sıkıca birleştiriyorum. Ve böylelikle kareye çevirmiş olduk arkadaşlarım. Şimdiki sırada
Buradan hemen arkadaşlar şöyle çevirdim, aldım bir tane ikili trabzanımı yapıyorum, birinciyi. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Yani iki tane ikili trabzan yapmış oldum orada. Sonra üzerine bir aldım. Bakın hemen şunun üstünden şuradan giriş yapıyorum. Bir tane de buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra her bir şu yerlerden, bakın şuralardan giriş yaparak üstteki gördüğünüz bu delik olan yerlerden şöyle göstereyim. Giriş yapıyoruz ve ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Bu sıra kolay. Hepsine ikili trabzan yapacağız. Sadece köşelerde ikişer tane artım yapacağız ve 2 zincir çekeceğiz araya. Şöyle devam edelim. Evet, buraya geldim, bakın köşeye. Girişimi yapıyorum. Hemen iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2. Şimdi orası birleşim yeri olduğu için şöyle bakın. Hemen buradan bir giriş yaptık. Şu tarafından ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra da devam ediyoruz. Evet, bakın şöyle diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, son yere geldim. Yine burada bakın şöyle bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Bu hemen tepesinden giriş yapıyorum. Bu ipimi aldım yukarıya. Şöyle onunla birleştiriyorum. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Eğer bir hırka çalışması yapacaksanız ve bu motifler çok büyük gelecekse, bu şimdi yaptığımız bu sırayı yapmadan şimdi yapacak olduğumuz sıradan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yani biraz daha motifiniz küçülmüş olur böylelikle. Şimdi buraya bir tane zincirimi çektim, üzerine bir aldım. Hemen içinden giriş yapıyorum ve buraya bir tane çakma sık iğne yapıyorum bu şekilde. Bir zincir çekiyorum, üzerine bir aldım. Bu aradaki bakın şunu atlıyorum. Buradan giriş yapıyorum. Şöyle arasından ve buraya bir tane çakma sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum, üzerine bir aldım, birini atlıyorum, ikincisinden giriş yapıyorum ve çakma sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir, bir tane çakma sık iğne, bir zincir, bir tane çakma sık iğne şeklinde devam ediyoruz bu sırayı. Şimdi buraya geldim, bakın bunu atladım, yine buradan giriş yaptım, hemen çakma sık iğnemi yaptım, bir zincir çektim, köşeye geldim, önce bir tane çakma sık iğne, bir iki zincir, tekrar bir tane daha aynı yerin içerisine çakma sık iğnemi yapıyorum. Bir zincirimi çektim, üzerine bir aldım, burada bunu atladım, buraya geçiyorum. Bu şekilde bir zincir, bir çakma sık iğne olarak devam ediyorum. Aradan bir tanesini atlıyorum. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi motifin biraz daha küçük olmasını istiyorsanız bu işlemi bu sırada yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet,
Evet, bu şekilde devam edelim. İki kenarı da tamamlayalım. Son yere geldim. Yine bir zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Hemen buradan girişimi yapıyorum. İpimi de aldım şöyle ve bununla tamamlıyorum. Şöyle bağladım. Şimdi burada önce bir şöyle yapalım. Sonra bir tane daha yapalım. Bir tane ikili trabzan boyutuna getirdim. Üzerine bir aldım. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Köşe olduğu için. Şimdi şunun üzerinden bakın. Şöyle içinden giriş yaparak aldım ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bu arada bu ipimde artık işlemini tamamladım. Onu da biraz aradan götürüp kesebilirim. Şimdi bunu yaptıktan sonra içerisinden bu alta iniyorum. İçerisinden giriş yaptım bakın. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Üzerine bir aldım. Bakın şunun içinden arkadaşlarım şöyle girişimizi yapıyoruz. Alıyoruz. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra üzerine bir alıp şuradan giriş yapıyoruz. Alttaki siyahın içerisinden oraya ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle yaparak bir bunun içerisinden bir alttan ikili trabzanları yaparak tamamlamış oluyoruz motifimizi. Şöyle bu ipimizi kesebiliriz. Ekleme işlemleri ve diğer işlemleri hırkayı yaparken sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlarım. İnşallah bir sonraki videoda önce bu motifleri tamamlamam gerekiyor. Burada arkadaşlarım bakın şunun içerisinden giriş yapıyoruz. Köşeye geldik. Buradan yaptık ikili trabzanımızı. Sonra bunun içerisinden tekrar alıp köşeye yine iki tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Araya iki zincir çektik. Tekrar iki tane daha yapıyoruz. Şimdi ise bunun içerisinden hemen şöyle giriş yapıp bir buraya sonra şu aradaki yere giriş yapıp oradan devam ediyoruz. Evet. Kenar işlemlerini de tamamladıktan sonra motifimiz bu hale geliyor arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bakın. Böylece çevirmiş ve tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlarım, bu videomda şimdilik bu kadar. Bu motiflerin yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istedim. Bir sonraki videomda inşallah bu motif sayım daha henüz az, gördüğünüz gibi. Vaktim olmadığı için yetiştiremedim. Hırkanın nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Aynı zamanda bu motiflerden arkadaşlarım çok güzel yatak örtüleri de olur. Onu da söyleyeyim, fikir olarak aklınızda bulunsun. Şöyle. Evet. Bir sonraki videoda hırka yapımında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.